Söz boyama, word painting. Tabii çok çok önemli bir konu. Nasıl anlatsam, nereden başlasam? Yani şöyle girmek isterim ben konuya. Aslında söz boyama yani metnin anlamının müziği yönlendirmesi işte çeşitli tekniklerle sözün anlamının bazen grafik yansımalarının en ünlüsü mesela lament, barok dönemin başından itibaren bir lament işte aşağı doğru inen bas hattı veya melodik hattı olabilir. Bu gözyaşının aşağı inişi grafik yansıması diye düşünülür. Yani hüzün ikili aralıklı seslerle aşağı iniş. Mesela bu grafik word painting'tir. Yani grafik söz boyamadır veya daha armonik söz boyama. Ölüm kelimesinde diyelim böyle karanlık bir akor gelir diyelim. Dimniş bir akor gelir falan. Şimdi söz boyama tabii hep var. Her kültürde var. Benim çok yakın arkadaşım müzik teorisyeni Ozan Baysal'ın Mevlevi ayinlerinde söz boyama ile ilgili çalışmaları var. Çok geniş bir konu. Şimdi Avrupa müziğinde şöyle bir şey olduğunu genelleyerek söyleyebiliriz. Genellemelerde hata yapılır ama bir taraftan da bir kuş bakışı bir şey verilir. Orta Çağ müziğinin nerede bitip Rönesans'ın nerede başladığını açıklayan şeylerden birisi aslında söz boyamanın gündeme gelmesidir. Bu ne demek? Orta Çağ bestecileri biraz daha eski dünya düşüncesiyle, eski dünya bakışıyla metnin içeriğiyle, duygusuyla çok ilgilenmez. Onlar daha mimari gibi yaklaşırlar müzik üretimi, yani besteciliğe diyelim. Rönesans'ın önemli lokomotif akımlarından birisi hümanizm. İtalya'da Petrarch gibi öncü filozoflar ve edebiyatçılarla bu hümanizm akımı. Hümanizm ne demek? Felsefede ve sanat eserinde insan bakışının merkeze gelmesi. Yani daha kutsal bakış yerine insan bakışının. Yani bunun en net yansımalarından birisi de resme perspektifin girmesi. Çünkü insan gibi görüyoruz. O bir illüzyon yapıyoruz. Yani 3 boyutu 2 boyuta çiziyoruz. Yani bu bence en somut anlatan şeylerden birisidir. Yani hümanist bakış açısı, insan gözünden dünyanın görülmesi. O yüzden de Rönesans müziği metinle şekillenir. Orta Çağ'ın aksine. Yani metinde anlatılan duygu, metinde anlatılan sözün işte dediğim gibi grafik olabilir, duygusu olabilir. Yansıtılması Rönesans'ı, müzikte Rönesans'ı tanımlar. Yani biz deriz ki işte Dufay'da bazı word paintingler vardır. Bu Rönesans'ın ilk eserlerindendir deriz. İşte Josquin de Pré'de işte çok fazla word painting vardır. Sonra daha ileri yani Rönesans'ın ileri dönemlerinde madrigalcilik. Aslında kısa sürmüş bir dönem ama yapı tamamen sözle şekilleniyor. Ve aslında lineer ilerleyen, çizgisel ilerleyen bir müzik formu elde ediyoruz. Çünkü her kelimenin, her imgenin müzikteki yansıması başka oldukça o böyle daha çizgisel ilerliyor. Yani kıtasal değil, daha döngüsel veya yörüngesel değil de daha çizgisel iler. Mesela madrigal bestecileri bunu çok iyi örnek. Mesela Gesualdo çok konuşulur. Sonra Stravinsky'yi de çok etkilemiş. Morenzio, Gesualdo gibi madrigalciler tamamen word painting üzerine çalışırlar. Tabii bu gelenek Barok'ta da devam ediyor. Ama klasik dönemde yine biraz form, biçim merkeze geldikçe belki söz boyama işte madrigalcilerdeki kadar, Rönesans'taki kadar ön plana çıkmayabiliyor. Yok da asla demiyorum. Elbette vardı. Yani bu çok insani bir şey. Yani sözle çalışan bir besteci o sözü yansıtmak ister seslerle. Tabii romantik dönemde işte programlı müzik yani çalgısal müzikten bahsediyorsak burada da imgelerin direkt ses organizasyonunu etkilediği durumlar. Operada zaten çok fazla görüyoruz. Şimdi söz boyama büyük bir şemsiye. Mevsimlerde Vivaldi'nin kendi yazdığı sonelerinde işte köpek havlaması veya kışta birisinin titremesi falan gibi efektler. Bu başka bir yere işaret. Yani yine söz boyama ama söz boyamanın altında bir alt kategori olarak. Bu da bir şiir terimidir. Onomatopoetik derler buna. Yani doğadaki seslerin veya günlük yaşamdaki seslerin birebir yansıtılması. Bunun aslında en bilinen örneği budur. Burada neden bir şey var? Yani şimdi buna word painting diyemeyiz çünkü söz yok. Ama bu onomatopoetik. Bilen var mı bu neden onomatopoetik? Yani direkt olarak bir günlük yaşamdan veya doğadan bir sesi taklit ediyor bu ritim aslında. Yani
Yani kader kapıyı çalar. Aslında onomatopoetik yaklaşım. Word painting ama bir taraftan da değil. Aslında bir taklit yani. Liedlerde çok önemlidir. Özellikle Schubert liedlerde. Yani Schubert liedler hep böyle sinematografik veya fotoğrafik bir şeydir. Yani hep bize bir fotoğraf karesi verir. Yani piyano hep böyle onomatopoetik bir içeriği vardır Schubert'te. Bir tür bir sinematografi yaratır.